Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz 6 ay civarı kız bebekler için bir tulum çalışması. Tulumu tığ ile ördüm. Bu tulumu renk değişikliği yapıp fiyonkları iptal ederek bir de kenardaki fırfırlar yerine kenar bordürü örerek erkek bebekler için de çalışabilirsiniz. Tulumun anlatım videosunu ayrıntılı olarak 2 bölüm halinde hazırladım. Birer gün arayla kanalımda yayınlayacağım arkadaşlar. Ayrıca takıldığınız yerlerde bana yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olurum. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Gelelim ayrıntılara. Ölçülerini vererek başlıyorum. Tulumun uzunluğu omuz başından bacak arası bölümüne kadar 40 santimetre. İki bacak arasındaki mesafe 8 santimetre. Bacak yüksekliği yaklaşık olarak 11 santimetre. Bacaktan bele kadar olan yükseklik 11 santimetre. Bel çevresi, beden genişliği 24 santimetre. Belden omuza kadar olan üst beden uzunluğu 18 santimetre. Fırfırlar arasındaki üst beden genişliği 16 santimetre. Yaka açıklığı 8 santimetre. Yakadan omuza kadar olan yükseklik 6 santimetre. Omuz genişliği 4 santimetre. Fırfırın en geniş yeri yine 4 santimetre. Ayrıca arka bedeni ön bedenden 2 santimetre daha yüksek çalıştım arkadaşlar. Küçük bir hatırlatmada daha bulunmak istiyorum. Başlangıçta ben tulumu tek renk olarak örmeye karar vermiştim. Bütün işlemleri tamamladıktan sonra ana renkten fiyonkları ördüğümde çok sönük geldi arkadaşlar. O yüzden fiyonkların rengini değiştirdim. Kırık beyaz renk kullandım. Renk bütünlüğünü sağlamak için de fırfır kenarlarına birer sıra sık iğne ördüm beyaz renkle. Daha önceden yaka kenarı tığlamasını ve ilik patını ördüğüm için tekrar sökmedim. Sizler iki renk çalışacaksanız tığlama işlemini beyaz renkle yapın arkadaşlar. Çok daha şık olacaktır. Tulumu örmeye bel bölümünden başlıyoruz. Yuvarlak olarak bacak ayrımlarına kadar örüyoruz. Daha sonra arka bölümü örüp tamamlıyoruz. Tekrar kaldığımız yerden ön bölümü örüyoruz. Kenarlara fırfırları ördükten sonra üst bedene geçiyoruz. Önce ön bölümü örüp tamamlıyoruz. Daha sonra arka bedeni örüyoruz. Arka bedende ben 2 düğmelik bir açıklık oluşturdum daha rahat giydirebilmek için. Arka bedeni ördükten sonra ipi kesmeden ön bedenle birleştirin arkadaşlar. Ben unutmuşum, o yüzden ekleme yaptım bir tarafa. Baştan belirteyim. Arka bedeni ördüğünüzde bu tarafı tamamlayınca kesmeden ön tarafla birleştirin. Aynı şekilde bu tarafı da. Beden örme işlemi tamamlandıktan sonra kol kenarındaki fırfırları örüyoruz. Kenarlarına birer sıra beyaz renkli sık iğne örüyoruz. Fiyonkları örüp dikiyoruz. Bütün işlemler bu kadar. Ayrıca ilik açmıyoruz arkadaşlar. Buradaki trabzanların boşluğunu ilik olarak kullanıyoruz bu şekilde. İnce ve küçük düğmeler kullandım. Hem bebeği rahatsız etmemesi hem de esnememesi için. Gelelim malzemelere. 50 gramı 125 metre olan %100 merserize pamuk iplik kullandım. 3 yumak yeterli. Ayrıca aynı ipten çok az beyaz renge ihtiyacımız var. Tulumu 5 numara 3 milimetrelik tığla ördüm. Benim elim biraz sıkı olduğu için fırfırları 6 numarayla ördüm arkadaşlar. Daha dökümlü olması için. Ayrıca bir makas, bir yün iğnesi ve birkaç ayraca ihtiyacımız olacak. Bir de 5 adet düğme gerekli. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Tulumu örmeye bel bölümünden başlayacağız ve paça bölümüne doğru öreceğiz önce. Toplam 108 zincir çekerek başlıyorum. İlk çekmiş olduğum zinciri saymıyorum. Sıkıştırmak için kullanıyorum. Bu zincirden itibaren 108 zincir çekeceğim. Zinciri çok sıkı çekmemeye dikkat ediyorum.
Toplam 108 zincir çektim. Şöyle zinciri düzeltiyorum. Ve birinci zincire batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma yapıyorum. İki ucu birleştirdim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Ve sıradaki zincire batıyorum. İkili trabzanlar örüyorum. Bu şekilde her zincire batarak ikili trabzan örüyorum. Tur sonuna geldim. Son zincire batıyorum. Toplam 107 ikili trabzan ördüm. Başlangıçta çekmiş olduğum bu 3 zinciri de bir trabzan kabul ediyorum. 108 trabzan oluyor. 3. zincire batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirip turu kapattım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Zincirin dibindekine değil, ikinciye batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bu şekilde her ilmeğe batarak tur sonuna kadar trabzan örmeyi sürdürüyorum. Sıra sonuna geldim. 107. trabzan ördüm. Yine başlangıçtaki zincirin üçüncüsüne batıyorum. Kaydırma yaparak ikinci turu tamamladım. 3 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Zincirin dibindekine değil, sıradaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bu şekilde örgümüzü sürdüreceğiz. Devam edelim. Paçaları oluştururken tekrar birlikte olacağız. İlk sıradan itibaren 14 sıra ördüm. Turun sonuna geldim. Yine başlangıçtaki 3. zincire batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Kaydırma yaparak turu kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. Şimdi yan kenarları işaretleyeceğiz. Burası arka bedenin orta kısmı olacak. Burada çekmiş olduğumuz zincirden itibaren hemen zincirin ilk ilmeğini de sayıyorum. Birinci trabzandan önce burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. ilmeğe bir ayraç yerleştiriyorum. Yine başlangıç zincirini buluyorum. Hemen zincirinden sonraki bu aradaki ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Arka bedende iki ayraç arasında 54 ilmek var. Aynı şekilde bu tarafta da 54 ilmek bulunuyor. Şimdi hemen ayraçtan sonraki ilmeğe batarak örmeye başlayacağım. İlk sırada ilmek eksiltmeyeceğim. Mor ayraçtan sonraki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde bir düğüm atıyorum. Aynı yere batıyorum. Örerken bu fazlalık ipi arada gizleyeceğim. Bir ilmek çıkartıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Hemen sıradaki ilmeğe batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bu örmüş olduğum zinciri de bir trabzan kabul ediyorum. Yani burada 2 trabzan oldu. Diğer ayraca kadar olan bütün ilmeklere birer birer batarak ikili trabzanlar örüyorum.
Ayraçtan önceki ilmeğe batarak 54. ikili trabzanı ördüm. Başta da belirttiğim gibi çekmiş olduğum zincirleri bir trabzan kabul ettim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1, 2, dönüş yapıyorum. Birinci değil, ikinci ilmeğe batıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte örüyorum. Kalan 2 ilmeği de örerek kapatıyorum. Burada bir ilmek eksiltmiş oldum. Devam ediyorum. Son 2 ilmek kalana kadar trabzan örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kaldı. İlmeklerden biri trabzanın ilmeği, biri de 3. zincirimiz. Şimdi tığın başını doluyorum. Trabzanın tepesine batıp bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. Tekrar tığ doluyorum. Başlangıçta çekmiş olduğum 3 zincirin üçüncüsüne batıyorum. Bir ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Daha sonra tığımda kalan 3 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. Bu bölümde de bir ilmek eksilttim. Tekrar 2 ilmek örüp dönüş yapıyorum. Birinci ilmeğe değil, ikinci ilmeğe batıyorum. Bir ilmek eksiltmiş oldum. Devam ediyorum. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sıra sonunda 1-2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte öreceğim. Bundan sonra zincirlerin tepesine batmıyorum arkadaşlar. Sadece trabzanların ilmeklerine batıyorum. Birinci ilmeğe batıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Daha sonra ikinci ilmeğe batıp ilk 2 ilmeği örüyorum. Kalan 3 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. Bir ilmek de bu tarafta eksilttim. Bir ilmek de başlangıçta eksiltmiştik. Yine 2 zincir çekip dönüyorum. Birinci değil, ikinci ilmeğe batıyorum. Önce ilk 2 ilmeği, daha sonra tığdaki 2 ilmeği örüyorum. Bir ilmek eksiltmiş oldum. Devam ediyorum. Sıra sonunda da yine aynı şekilde ilmek eksilteceğim. Bu sırayı tamamlayalım. Aynı şekilde bir sıra daha örelim. Tekrar birlikte olacağız. Arka bölümü örmeye başladığım ilk sıradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. İlk sırada ilmek eksiltmemiştik. Daha sonraki bu 4 sırada ise hem başlangıçta hem de son tarafta birer ilmek, yani toplam 2 ilmek eksilttik. Bundan sonra hem baştan hem de sondan ikişer ilmek eksilterek devam edeceğiz. 6. sıraya başlıyorum. Yine 2 zincir çekip dönüyorum. Bir ilmek atlıyorum, ikinci ilmeğe batıyorum, bir ilmek eksilttim. Şimdi sırayla 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Önce ilk 2 ilmeği ördüm. Sıradaki ilmeğe batıp yine ilk 2 ilmeği ördüm. Tığdaki 3 ilmeği birlikte örerek kapattım. 1-2 ilmek eksildi. Devam ediyorum. Sıra sonunda 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Sıra sonunda 1, 2, 3, 4 ilmeğim kaldı. İlk ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. Tekrar tığ doluyorum. İkinci ilmeğe batıp ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Daha sonra tığdaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Tekrar tığ doluyorum. Üçüncü ilmeğe batıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tığ doluyorum. 4. ilmeğe batıyorum. İlk 2 ilmeği ördükten sonra tığdaki 3 ilmeği örerek kapatıyorum. 2 ilmek de sıra sonunda eksilttim. Tekrar 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Bir ilmek eksilttim. Sıradaki ilmeğe batıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tekrar sıradaki ilmeğe batıyorum. İlk 2 ilmeği ördükten sonra tığdaki 3 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. Devam ediyorum. Sıra sonunda 4 ilmek kalana kadar. Sıra sonuna geldim. Son 4 ilmeğim kaldı. Birinciye batıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. İkinci ilmeğe batıp yine ilk 2 ilmeği örüyorum.
Tığdaki 3 ilmeği birlikte örüp bir ilmek eksilttim. Sıradaki 3. ilmeğe battım. İlk 2 ilmeği ördüm. Son ilmeğe batıp yine ilk 2 ilmeği örüyorum. Tığdaki 3 ilmeği örerek bir ilmek daha eksiltiyorum. 2 ilmek örüp dönüş yapıyorum. Bu şekilde her iki kenardan ikişer ilmek eksilterek devam edeceğiz. Ortada 18 ilmek kalınca tekrar birlikte olacağız. 7 kez sağ ve sol kenardan ikişerli eksiltme yaptım. 14 ilmek daha eksiltmiş oldum. Şimdi 2 sıra ilmek eksiltmeden öreceğiz. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. İlk ilmeği atlıyorum. İkinciye batıyorum. Çekmiş olduğum zinciri de bir trabzan sayıyorum. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar zincir de dahil olmak üzere 18 trabzan ördüm. 3 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Yine ikinci boşluğa batıyorum. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Bir de 3. zincirin tepesine batıp 18. trabzanı örüyorum. Sırayı tamamladım. Bir zincir çekiyorum, ipi kesiyorum. Arka tarafı tamamlamış oldum. Şimdi ön bölümü örmeye başlayacağız. Ön bölümü örmeye başlıyorum. Bu ayracın bulunduğu ilmek de dahil olmak üzere 9 ilmek sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ilmeğe batıyorum. İpi çıkartıp düğümlüyorum. Yine bu 9. ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıp 3 zincir çekiyorum. Sırayla trabzan örmeye devam ediyorum. Her ilmeğe batarak trabzanlar örüyorum. Sıra sonuna geldim. Yine ayracın bulunduğu ilmekten saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ilmeğe son trabzanı örüyorum. Toplam 38 trabzan ördüm. Bu başlangıçtaki 3 zinciri de bir trabzan kabul ediyorum. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Şimdi kenarlardan birer trabzan eksilteceğim. Birinci boşluğu atlayıp ikinciye batıyorum. Trabzan örüyorum. Bir trabzan eksilttim. Devam ediyorum. Son 2 trabzan kalana kadar örüyorum. Sıra sonuna geldim. 1, 2 trabzan kaldı. Yine ikisini birlikte örerek bir trabzan eksiltiyorum. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Aynı şekilde eksilterek 3 sıra daha örelim. Ön bölümü örmeye başladığım ilk sıradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Birinci sıradaki trabzan sayısı 38 trabzandı. Bu 4 sıra boyunca kenarlardan birer trabzan eksilterek sürdürdüm örmeyi ve toplam 8 trabzan eksildi. İlmek sayısı 30 ilmek arkadaşlar. Şimdi 3 sıra daha öreceğim eksiltme yaparak. Bu sefer kenarlardan ikişer trabzan eksilteceğim. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa batıp bir trabzan örüyorum. Bir eksiltme yaptım. Daha sonra 2 trabzanı birlikte örerek bir trabzan daha eksiltiyorum. 2 eksiltme yapmış oldum. Trabzan örmeyi sürdürüyorum. Son 4 ilmek kalana kadar örelim. Sıra sonuna geldim. 1, 2, 3, 4 ilmek kaldı. İkişer ikişer örerek 2 trabzan da bu tarafta eksiltiyorum. Birinci eksiltmeyi yaptım. Aynı şekilde ikinci trabzanı eksilttim. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. İkinci boşluğa batıyorum. Bir trabzan eksilttim.
ikinci trabzanı eksiltiyorum. Devam ediyorum. Sıra sonunda da yine 2 trabzan eksilteceğim. Bu sırada dahil olmak üzere 2 sıra örelim. Eksiltmeleri tamamladım. Başlangıçtan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. İlk sırada eksiltme yapmadım. 4 sıra başlarından birer eksiltme yaptım. Son 3 sırada da ikişer eksiltme yaparak eksiltmeler tamamlandı. Toplam 18 ilmek kaldı. Şimdi 4 sıra eksiltme yapmadan düz öreceğim. 3 zincir çekerek dönüş yapıyorum. Bu zinciri bir trabzan kabul edeceğim. İkinci boşluğa batıyorum. Sıra sonuna kadar trabzanlar örüyorum. Sıra sonuna geldim. 18. trabzanı örüyorum. 3 zincir çekip dönüş yapıyorum. İkinci boşluğa batıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir de 3. zincire batıyorum. 18. trabzanı örüyorum. Aynı şekilde dönüş yapıyorum. 2 sıra daha örelim. Ön bölümün örme işlemini tamamladım. Başlangıçtan itibaren toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra ördüm. Son 4 sırada eksiltme yapmadım. Şimdi kenara fırfır çalışması yapacağız. 3 zincir çektim. Sıra başına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bundan sonra 2 zincir çekiyorum. Yine sıra başına batıyorum. Sık iğne örüyorum. 2 zincir çekerek sıra başlarına batıp sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Bu bölüme geldim. Burada trabzanlar var. Atlamış olduğumuz trabzanlar. Burada da yine 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. Sık iğne örüyorum. 2 zincir çekip bir trabzan atlıyorum. İkinciye batıyorum. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Burada bitiriyorum. Son sıraya çalışmıyorum. Çünkü burası düğme dikileceği için alt bölümde kalacak. 4 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Fırfır örmeye başlıyorum. Tığın başını 2 kez doluyorum. Bu zincirin altına batıyorum. İkişer ikişer ilmekleri kapatarak üçlü trabzan örüyorum. Her boşluğa 3 tane üçlü trabzan öreceğim. Daha sonra bu boşluğa geçmeden önce buradaki sık iğnenin etrafına da 2 adet üçlü trabzan örüyorum. 1 2. Tekrar boşluğa 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3. Yine bu aradaki sık iğneye 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2. Boşluğa 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3. Tekrar bu sık iğnenin etrafına 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Sonra boşluğa geçiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde fırfır öreceğiz. Devam edeceğim. Son sıraya fırfır çalışmıyoruz. Yine burası ilik bölümü olduğu için bu şekilde tamamlayalım.
Son sıraya fırfır çalışmıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. İpi alt taraftan geçirerek gizleyeceğim. Bu kenarın fırfırını tamamladım. Şimdi diğer kenarı çalışacağız. Ters taraftan başlayacağım. Zemini oluşturmak için. Arka tarafın uç kısmından ipi geçiriyorum. Düğümlüyorum. Daha sonra ipleri temizleyeceğim. Aynı yerden batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. 2 sıra arasındaki boşluğa sık iğne örüyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Sıra başındaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar zemin çalışmasını yapacağız. Dönüşte de fırfır örerek aynen bu taraftaki gibi fırfırı çalışacağız. Üst bölümü örerken tekrar birlikte olacağız. Paça fırfırlarını tamamladım. Şimdi üst bölümü örmeye başlayacağım. Yan kenarları birer ayraçla işaretledim. Ön bölümde bu ayraçlar arasında 54 ilmek var. Arka bölümde de ayraçların bulunduğu ilmekler de dahil olmak üzere 54 ilmek var. Hatırlayacağınız gibi 108 ilmekle örmeye başlamıştık. Şimdi ön bölümden işaretlediğim ayraçlar arasında örmeyi sürdüreceğiz. Yan kenar ayracından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ilmeğe bir ayraç taktım. Aynı şekilde bu yan kenardan da 8. ilmeğe bir ayraç yerleştirdim. Modelimiz tek sayıdaki ilmekten oluşuyor. O yüzden biz örmeye bu ayraçtan sonra başlayacağız ama bu ayraçtaki ilmekle bitireceğiz tek sayıda olması için. İpimi alıyorum. Ayraçtan sonraki ilmeğe batıyorum. Trabzanların dibine batıyorum. Zincire battığım zaman burada boşluk oluşuyor arkadaşlar. O yüzden trabzanların dibine batarak öreceğiz. İpi düğümledim. Aynı ilmeğe tekrar batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Sıradaki trabzana batıyorum. Diğer ayraca kadar bütün ilmeklere batarak ikili trabzanlar örüyorum. Örerken fazlalık ipi de araya alıp gizliyorum. Bu ayracın bulunduğu ilmeğe de son trabzanı örüyorum. Toplam 39 trabzan oldu. Baştaki 3 zinciri de bir trabzan kabul ediyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Ters taraftan modele başlayacağım. Ama önce 8 ilmek sık iğne öreceğim. Ön yüzde trabzan örüp arka yüzde sık iğne öreceğiz. Burası kenar bölüm olacak. Bir zincir çektim. İlk ilmeğe batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası kenar bölüm. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Modele başladım. Daha sonra tığın başını doluyorum. Sıradaki ilmeğe batıp bir ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tekrar aynı yere batıp bir ilmek alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği örerek kapatıyorum. Sıradaki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Tekrar tığın başını doluyorum. Sıradaki ilmeğe batıp bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. İkisini bekletiyorum. Tekrar aynı yere batıp bir ilmek alıyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum.
Son kaydırmayı örerek modeli tamamladım. Kenara 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 dönüyorum. Trabzan öreceğim. Bu ilk ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Tığdaki 2 ilmeği örüyorum. Bu 2 ilmekten sol taraftakine tekrar batıp bir ilmek çıkartıyorum. Yine 2 ilmeği örüyorum. Bu ilk trabzanımız olacak. Kenarın daha düzgün durması için bu şekilde çalıştım. 1 2 3 4 5 6 7 8 trabzan kenar için. Şimdi bu örmüş olduğum modelin bütün ilmeklerine batarak trabzan örmeyi sürdüreceğim. İlk kaydırma yaparak başlamıştık. Bu kaydırmaya batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Daha sonra bu tümsek olan modelin arkasındaki ilmeğe şu şekilde batıyorum. Trabzan örüyorum. Yine aradaki kaydırmaya batıyorum. Tümseğin arka tarafındaki ilmeğe batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklere batarak ikili trabzanlar örüyorum. Son sık iğneye batıyorum. Son trabzanı örüyorum. Yine 39 trabzan ördüm. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. İlk ilmeğe batıyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir kaydırma yapıyorum. Tığın başını dolayıp sıradaki ilmeğe batıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Aynı yere batıp bir ilmek alıyorum. Tığdaki 3 ilmeği örüyorum. Sıradaki ilmeğe batıp kaydırma yapıyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son kaydırmayı yapıyorum. Modeli tamamladım. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 dönüyorum. İlk ilmeğe batıp bir sık iğne örüyorum. Soldaki ilmeğe tekrar batıp 2 ilmeği kapattım. Birinci trabzanı ördüm. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 kaydırmaya batıyorum. Trabzan örmeyi sürdürüyorum. Daha sonra bu tümseyin arkasındaki ilmeğe batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar modelimizi öreceğiz. Bir sıra trabzan örüyoruz. Ters taraftan bu çıkıntıları çalışıyoruz. Yine bir sıra trabzan örüyoruz. Çıkıntıları çalışıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Kenarda ise bir sıra ikili trabzan örüyoruz. Bir sıra sık iğne örüyoruz. Yaka ilmeklerini eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Toplam 19 sıra ördüm. Şimdi kenardaki 10 ilmeği örmeyi sürdüreceğim. Daha sonra bu tarafa geçip 10 ilmeği öreceğim ve yaka açıklığı oluşturacağım. Trabzan örmüştük. Şimdi bir zincir çekip dönüş yapıyorum. 10 ilmek sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tekrar dönüyorum. Şimdi bu sırada trabzan öreceğim. İlk ilmeğe batıyorum.
Bir sık iğne örüyorum. Soldaki ilmeğine batıp 2 ilmek oluşturdum. Bu ilmekleri de örüyorum. Bir trabzan ördüm. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Şimdi sık iğne örüyorum. Bu şekilde dönüşümlü bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan örerek devam edelim. Sol tarafı tamamladım. Bu trabzan sırası üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra ördüm. Bir zincir çekiyorum, ipi kesiyorum. Fazlalık ipi arka tarafta gizleyeceğim. Şimdi bu tarafı örmeye başlıyorum. Ters taraftan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ilmeğe batıyorum. İpi çıkartıp düğümlüyorum buraya. Aynı ilmeğe batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dönüyorum. İlk ilmeğe batıp sık iğne örüyorum. Sol kenardaki ilmeğe batıp bir ilmek çıkartıyorum. Tığdaki 2 ilmeği örüyorum. Birinci trabzan, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir zincir çekip dönüyorum. Sık iğne öreceğim. Bu şekilde 8 sıra daha örelim. Toplam 10 sıra ördüm. Bir zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. Ön bölümü tamamladım. Şimdi arka bölümü örmeye başlıyoruz.